Confucius der ki, yeni gittiğiniz bir yerdeki kültürü, kafa seviyesini, derinlikleri, sığlıkları anlamak için o yerin müziğini dinleyin der. Müziğini dinlediğinizde o yerle ilgili her şeyi algılayacaksınız, anlayacaksınız der. Oysa İstanbul var ya, 72 milletin, biz öyle adlandırıyoruz, 72 milletin geçtiği bir köprü. İstanbul nasıl zıtların şehri, güzel çirkin, soğuk sıcak, eski yeni, zengin fakir, her şey burada zıtların oluşumundan. İstanbul, yakı şehir, bunak şehir, Bizans. Yani Zeki Mürenlerle, Pink Floyd'larla hepsini aynı anda duyunca ne ondan zevk aldık ne ondan zevk aldık. Şimdi arayı bulduk yani. Ekmek burada. Onun için İstanbul. Yoksa İstanbul değil. Abi nereye? İstanbul neresin dersen ben seni götüreyim. Bağcılar, Bakırköy, İstanbul neresin dersen fark etmiyor yani. Mein Name ist Alexander Hacke. Ich bin Bassist der einstürzenden Neubauten. Das erste Mal, dass ich nach Istanbul kam, das war wegen Gegen die Wand. Ich habe damals ein paar Musiken für den Film aufgenommen. Seitdem bin ich von der Stadt und ihrer Musik total angetan. Für mich war Istanbul und ist es immer noch ein Geheimnis. Also habe ich mir in den Kopf gesetzt, den Sound der Stadt einzufangen, um ihn so vielleicht zu entschlüsseln. Ich habe mich auf meine Mission bestens vorbereitet. Ich reise mit einem Dutzend Mikrofonen, einem Computer und der dazugehörigen Software und ordentlich Festplatten. Das ganze Programm. Die erste Band, die ich treffe, ist Babasula. Babasula ist eine psychedelische Underground-Band. Sie sind der Meinung, dass ihre Umgebung einen nicht unwesentlichen Einfluss auf ihre Performance hat. Sie wollen auf einem Kutter spielen, einen ganzen Tag lang auf dem Bosporus. Inzwischen bin ich fast selber ein Mitglied von Babasula geworden. Eigentlich wollte ich sie ja nur aufnehmen, aber zu jener Zeit begab es sich, dass ihnen die Bassistin abhanden kam. Und wie ich schon sagte, bin ich ja selber Bassist. Und bei so einer Gelegenheit spiele ich natürlich lieber mit. İstanbul yapan şey Boğaz. Yani iki kıtayı birleştiren, aradan geçen, belki de Nuh'un tufanıyla olmuş bir boğaz, belki başka şekillerde. Recep, şuranın haline bak. Dümdüz yere suyu doldurmuşlar. Aslında bu klasik bir batı da olur. Yani bütün setup'ı aynı batı fakat darbuka trompetin yerine kullandığım için bir de darbukayı trompet gibi çalmıyorum, darbuka gibi çalıyorum ama aynı anda da bir batı ritmi atıyorum ama batı şeklinde atıp 9'luk ve 8'lik ritimler atıyorum.
Batı müziğinde 2 dörtlük, 3 dörtlük, 4 dörtlük ve bunların üçerli şekilleri kullanılmaktadır. Yani 9-8'lik ve 12-8'lik vardır. 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3 gibi kullanılmaktadır. Fakat Türk musikisinde hem bu kullanılmaktadır hem de bunun haricinde çok daha farklı usuller kullanılmaktadır. Mesela 5-8'lik 1-2-1-2-3, 1-2-1-2-3 Türk aksağı dediğimiz bir usul. 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3 yapıyorsun. 9 ayrılıyor yani. Örneğin biraz Türklere daha çok ait bir şey. Türklerin kullandığı. Ama ortak var mesela İran, Arap dediğim gibi mesela. Ses yokmuş gibi öyle. Teşekkür ederim. Burası daha çok yani İstanbul'un İstanbul. Tabii iki tarafı da İstanbul. Hem Asya hem Avrupa. Hem Doğu hem Batı. Ama o bir avantaj esasında çünkü hem bir şekilde Avrupalı olmaya çalışıyoruz ama bir yandan da Doğu'ya oldukça açığız. Yani o bilinç kanımızda var. Dolayısıyla iki tarafın da iyi taraflarını tartabiliyoruz. Kafamız daha açık gibi geliyor. Ahmet'in söylediği seni cevaplıyor aslında. Avrupalı olmaya çalıştığına göre demek ki değilsin. Tabii ki Yani, değil. Yani Avrupalı daha oldum. çok tabii. Daha Asyalıyız. Biz Asyalıyız. Biz göçebe bir toplumuz yani. Her şey bugünlük yaşanan bir yerdeyiz. Hele müzisyenlerde bu iyice şey. Burası Radio 95.9. Ben DJ Kuzen ve Murat Tunçalı ile birlikte bu akşamki ilk parçamız Orient Expressions. Istanbul 1:26 AM. Sen burada diz jokeylik yapıyorsan eğer, sen Güney'i takip ediyorsun, Doğu'yu takip ediyorsun, Batı'yı takip ediyorsun, Amerika'yı takip ediyorsun. Hepsini takip ediyorsun. Ama oralarda olanlar genelde hep kendi bölgesinde biraz kısıtlı kalıyor. Yani Amerika'daki DJ'ler orada bir bölgede. Çünkü plak dükkanı çıkıyor, 2 adım köşede var, radyo istasyonu lokal ve belirli bir müzik şeyinde dönüyor. Ama burada yaşıyorsan bazı şeyleri kulağın zaten geliyor devamlı. Yani kapatsam bile her yerden bir şey geliyor. I guess for us, there's no problem working with this East-West thing, but it's not such a naive concept as bridging the East and the West or something like that. The idea that the East is the East and the West is the West, and never the twain shall meet, that is bullshit. That is not, that is a historical lie.